Tüm Amerika'da en az Gordon Ramsay kadar şaşkındı. Bu kadın bu haliyle nasıl yemek pişirecekti? Tabi sadece bununla da yetinmedi. Şampiyon da oldu. Christine! I just can't believe it. I'm the master chef. Kendi restoranını açtığı işletmeci oldu. Bir gazetede köşe yazarlığı yapıyor, gazeteci oldu. Kendi blog sayfası ve YouTube kanalında dünyanın dört bir tarafını gezip gezgin oldu. TEDx vasıtasıyla motivasyon konuşmaları yapıyor, iyi bir hatip oldu. Dünyanın farklı ülkelerine yolculuklar yapıp yemek ve farklı lezzetler üzerine kurslar, dersler verip iyi bir öğretmen, eğitmen de oldu. Bir zamanlar yarışmacısı olduğu programlarda şimdilerde çizginin öteki tarafına geçip jüri koltuğuna terfi etti. Yetti mi? Bize yetti. Fakat ona yetmemiş olacak ki yazdığı yemek kitabı Amerika'da en fazla satılan yemek tarifi kitabı oldu. Hatta inanır mısın? Senden benden daha aktif bir hayatı var. Etkileyici, ilham verici, müthiş bir kendi gerçekleştirme örneği. Azmi ve cesareti sayesinde benzerlerine sık rastlanmayan bir başarı öyküsü. Christina'dan bahsediyorum. Karşınızda kendi tabiriyle Blind Goat. Christina, omurilik beyin ve beyin soğanına saldıran nadir bir otoimmün hastalık olan nöronyelit optikal spektrum bozukluğu ile yaşayan ünlü bir lokantacı, girişimci, yazar ve MasterChef tarihinin ilk kör yarışmacısı ve 3. sezonunda şampiyonu. Aslında isminin önüne sayısız sıfat ekleyebilirsiniz. Çünkü onda yok. Kristin birçoğumuz gibi ne yapalım kaderimiz böyleymiş diye bir köşeye çekip boyun bükmedi. Hayatı oturduğu yerden izlemektense hayata karışıp kendisini izletmeyi tercih etti. Çoğumuzun bahane ettiği şartlar onun için itici bir güç oldu. Şu eksik bu eksik demek yerine elindekilerle neler yapabilirim? Şartlar buysa bunlarla hayat kalitemi, yaşam standartlarımı en yüksek hale nasıl getirebilirim derdine düştü. Mücadele etti. Bu sayede hem tüm dünyanın tanıdığı hem de saygı duyduğu bir isim oldu. Gelin hep birlikte Kristin'i biraz daha yakından tanıyalım. Gerçek ismi Kristin Huan Tran Ha. 9 Mayıs 1979'da Kaliforniya'da doğdu. Hani şu Amerika'nın tarihi boyunca kaybettiği tek savaş olan Vietnam Savaşı sonrası soygundan göç eden bir ailenin tek çocuğu olarak dünyaya geldi. Tüm dünya onun bizdeki MasterChef'in orijinali olan Amerika versiyonunda notları kırık yarışmacıları kök söktüren jürilerden Gordon Ramsay'in ona ilk başta yaptığı yemeğin kusmağa benzediğini söylemesiyle fark etti. Fakat tadına bakınca görüntünün yanıltıcı olduğunu anladı. Zaten önemli olan kozaya ya da tırtıla bakıp kelebeği görebilmek değil miydi? Verdiği bir röportajda yemeğe nasıl başladığınız sorusuna cevaben Christina 12-13 yaşlarındayken annesine akciğer kanseri teşhisi konmuş. Tabi çocukken annesinin yaptığı Vietnam'a özgü yemeklerle büyüdüğü için annesiyle arasındaki tek bağ yemekler olmuş. Annesi Christine 14 yaşındayken ölmüş. İşin ilginci zaten annesi sağken de onu mutfağa pek sokmazmış. Annesinin kaybıyla o da buna yani yemek yapma fikrine sıkı sıkıya sarılmış. Tabi o zamanki aklıyla içinde bir ümit annesinin kanseri yenerek iyi olacağını düşündüğü için mutfağa girmeye pek de hevesli değilmiş. Tabi hayat biz planlar yaparken başımıza gelenlerdir. Ne yazık ki bu planlar gerçekleşmemiş. Hayat onu önce annesinden ayırmış, daha sonra apayrı yollarda yine annesiyle buluşturmuş. O günleri şöyle anlatıyor. Bir gün amcası onu dersin ortasında okuldan almaya geliyor. Hastaneye gittiklerinde birçok kabloyla ve solunum cihazına bağlı bir şekilde ölü gibi yatan annesini görüyor. Zaten bu onun son görüşü oluyor. Tabii o bunu o zamanlar bilmiyor. Evin içindeki cıvıl cıvıl hareketli sürekli yemek pişiren bu kadınla hareketsiz halde yatakta gördüğü kadının hiçbir ilgisi yokmuş. Hayattaki en çok değer verdiğiniz kişiyi kaybettiğinizi düşünün. Hayata mı küsersiniz yoksa daha sıkı mı sarılırsınız? Sizi bilmem ama Kristin ikincisini seçmiş. Fakat bu öyle söylendiği kadar kolay olmamış. Her ne kadar annesi tam bir mutfak kadını, yaptığı yemekler leziz olsa da annesinin vefatından sonra Kristin annesiyle bağ kurmak için mutfağa girdiğinde üzülerek şunu fark etmiş. Annesinin yaptığı hiçbir yemeğin tarifi onda yokmuş. Üstelik bu yemekler genelde Vietnam mutfağına ait yöresel yemekler olduğu, hatta yaptığı yemekleri kendince dokunuşlar, yorumlar kattığı için bu yemekler tarih kitaplarında ya da internette yokmuş. Bu 5 yıllık uğraş sonunda nihayet 19 yaşında tam da annesinin el lezzeti ayarında yemekler yapmaya başladığında bu sefer iki gözünü de kaybetmiş. O günleri tam da yemek pişirme sanatında mükemmelleşmeye başlamıştım diye anlatıyor. Kristin'e 2003 yılında yani 23 yaşındayken enemosit teşhisi konmuş. Omurilik beyin ve beyin soğanına saldıran nadir bir otoimmün hastalık olan nöromiyelit optikal spektrum bozukluğu. Üniversite 3. sınıftayken görme sorunları başlamış. Hatta başta multiple skleroz yani yanlış teşhis konulmuş. Bu süre zarfında semptomlar ilerlemiş. Doğru teşhisin konması tam 4 yıl sonra gerçekleşmiş. Üstelik bu rahatsızlıktaki tek bir atak geri dönüşü olmayan görme kaybına ve felce neden olabiliyorken aslında NMSOID hastası 10 kişiden 4'üne başlangıçta MS teşhisi konuluyor. Halbuki AKP4 antikorlarını arayan hücre bazlı bir kan testiyle
bu hastalık teşhis edilebiliyor. Bu test 4 yıl önce, yani görme problemleri ilk ortaya çıktığında doktor dolaşıp yanlış tetkiklerle, başka tahlillerle vakit kaybettiklerinde yapılsaydı eğer, görme yetisinin tamamı olmasa bile en kötü ihtimalle bir kısmı kurtarılabilirdi. Hastalığın teşhisi yapıldıktan sonra ilk hata kendisiyle benzer durumu yaşayan insanlarla kontak kurmak olmuş. Yine verdiği bir röportajda tüm bu süreçte 2010 yılında evlendiği John Su için en büyük destekçimdi demiş. Verdiği başka bir röportajda ise görme yetimi alınınca ben de dokunma, ses ve işitme yeteneklerini geliştirdim. Onlara güvenmeyi öğrendim diyor. Nöromiyelitik optikal spektrum bozukluğu tanısı konduktan sonra başta her iki gözü de görme kaybı, daha sonra ara ara duygusal ve motor becerilerini etkileyen omurilik iltihabı da dahil olmak üzere daha fazla septom oluşmaya başlamış. Bunlar da onu durdurmuş zannediyorsanız yanılıyorsunuz. Daha da hırslanmış. Görme yetisi kaybını çok sıcak bir banyo sonrası buğulu aynaya bakmaya benzetiyor. İlk başta böyle görüyorken hastalık hızla ilerleyip görme kaybı daha da arttıkça her şeyi en baştan sıfırdan tekrar öğrendim diyor. Bıçak kullanmayı, ocağın ateşini ayarlamayı, hangi yemeğin hangi ayarda pişmesi gerektiğini, en basitinden bir yumurtanın hangi sıcaklıkta, hangi sürede ne hale geldiğini, nasıl piştiğini. Kristen 2003 yılında 23 yaşındayken enemesoid tanısı aldıktan sonra 28 yaşında neredeyse tüm görme yetisini kaybetmiş. Bir süre sonra artık elleriyle mutfağın yerini bulmaya başlamış. Artık hissederek yemek yapacaktı. Küsüp köşesine çekilmeye aklının ucundan bile geçirmemiş. Gözlerini tamamen kaybettikten sonra ilk ne yapsam diye düşünmüş. Ve yaptığı ilk yemek sandviç olmuş. En basitinden başlamak gerekiyormuş. Fıstık ezmeli, jöleli sandviçi hiç unutmamış. Bu sandviçi yaptıktan sonra çok mutlu oluyor, iştahlı bir şekilde sandviçi yiyor dememizi bekliyorsanız yanılıyorsunuz. O ilk sandviçi çöpe atmış. İlk kez bir daha asla eskisi gibi yemek yapamayacağım fikri zihnini kemirmiş ve çöpün başında saatlerce ağlama krizine girmiş. Sakinleşince ayağa kalkıp tekrar denemiş yeni bir sandviç. Tabi bundan da gerekli dersleri çıkartmış. Her başarısız olduğunda tekrar deneyeceksin. Sonra bir sandviç daha, bir sandviç daha, başka bir sandviç daha. İstediği gibi bir sandviç yapana kadar bu böyle devam etmiş. Bundan sonra da o da senin benim gibi gerek yarışma içerisinde gerek özel hayatında epey hata yaptı. Bazen yemeği yaktı, bazen tencere tavayı karıştırdı ama hiç pes etmedi. Sonunda da başardı. Şeflerin önüne koyduğu her tabaktan yemeğin lezzetli olduğunu duydu ve bu onu yüreklendirdi. Şef Gordon'un bir sözü aklına hiç çıkmıyor. Sen de bu yarışmadaki herkes gibi olacaksın. Bir farkın yok demiş. Zaten ayrıcalık beklemeyen Kristin'i bu daha da hırslandırmış. Kristin için yemek yapmak bir çeşit terapi. Annesiyle bağlantı kurmanın mistik bir yolu. Tıpkı berzah aleminde buluşan Allah dostları gibi. İyi iş çıkarıp güzel bir yemek yaptığında annesinin elini omuzunda hissetti. Şeflerin her tebriğinde annesinin onunla gurur duyduğunu hissetti. Finalde de annesinin özel yemeğini yapmış. Aslında yemeği birlikte yaptık, o benim yanımdaydı diyor. Yine de keşke hayattayken yemek yapmayı bana öğretseydi diye de tatlı bir sistemde bulunuyor. Kristen 2003 yılında yapılan MasterChef'in 3. sezonuna katılarak izleyici ve jürileri şaşırtan muazzam lezzetler sunarak dikkatleri üzerine çekti. Görme engelli olmasına rağmen diğer yarışmacılarla başa baş mücadele ederek yarışmanın zorluklarını gösterdi ve finalde şampiyon oldu. Yarışmada ilginç anekdotlar da yaşandı. Misal 5. bölümde yarışmacılar elmalı turta yapacaktı. Kristen daha önce hiç yapmamıştı. Üst kısmı gevrek olmalıydı. İçindeki elma tadı da berbat olmamalıydı. Bu tatlının sırrı pişene kadar sürekli kontrol etmek ve fırından da tam zamanda çıkartmanız. Şef Ramsay Gordon, ki kendileri sunumlar başladığında türlü yarışmacılara hakaret eden sert bir şef. Ona Kristen sence bu turta neye benziyor diye sorduğunda ilk defa yaptığının çöp gibi bir turta olduğunu söyledi. Şef Gordon ona ömrü boyunca unutamayacağın şu altın öğüdü verdi. Kendini suçlamayı bırak ve cesur ol. Yaptığının da arkasında dur. Gordon pastayı kaldırıp ona yaptığı pastayı tarif etmeye başladı. Ve tadına bak, tadı harika dedi. Bu dersten sonra daha da çok kendine güvenmeye başladı. Kristen'in Apple Pie klibi 10 milyondan fazla izlendi. İnsanlar ne olduğunu anlamadan bir pasta izlerken ağlamaya başladık yorumları yaptı. Annesinin dana şehriye çorbasıyla başladığı yarışmada, final yarışmasında da Tayland sebze salatası, Hindistan cevizi sodası ile kızartılmış karamelize domuz göbeği ve Hindistan cevizi şerbeti tatlısıyla bitirdi. Annemin bir zamanlar kullandığı cesur bir tarifti diyor. Ve bugün gelinen noktada Kristen hem yetenekli bir şef hem de engelleri aşma konusunda oldukça kararlı bir aktivist. Cesaretle her zorluğu aştı. Bahanelerin arkasına sığınmadı. Kendi hayallerini gerçekleştirirken aynı zamanda başkalarına da ilham kaynağı oldu ve onlara engeller karşısında asla pes edilmemesi gerektiğini hatırlattı. Kristen Haan'ın olayı sadece yemek pişirme yeteneği değil, aynı zamanda kararlılık
ve azim dolu bir yaşam hikayesi. Onun bu başarısı engelleri öne sürüp sürekli şikayet edenlerin değil, onun üstesinden gelenlerin ve hayalinin peşinden gidenlerin önemli bir örneği. Kristin, New York Times'ın en çok satan yemek kitabı Recipes from My Home Kitchen ev mutfağı tarifleri yazarı. Boston'da 3 restoran açtı. Tabi şimdilik. İleride bir dondurmacı ve pub açma planları var. Görme engelliler için bir yemek programı yaptı. Amerika Büyükelçiliği adına bir mutfak elçisi olarak görev yaptı ve dünyayı dolaşarak TEDx'in evinden konuşmalar yaptı. Bir dur nefes al sözlerine kulağını tıkamış olacak ki Enemosoy Top kampanyası kapsamında Horizon Terapik ile ortaklık yapıp benzer durumdaki insanlara da destek oluyor. Çünkü Kristin'e göre aile ve arkadaşlık desteği görseniz de çok sınırlı. Ancak empati yapabilirler. Fakat kimse aynı hastalıktan muzdarip birinden daha fazla neler yaşadığınızı anlayamaz. Mimosit topluluğuyla arasında özel bir bağ olduğunu söylüyor. 2014 yılında Helen Keller kişisel başarı ödülü de aldı. En son Toppling Quad adlı Texas'ta bir Kore restoranı açtı. Şu sıralar dünyayı gezmekle meşgul. YouTube kanalında gezdiği yerleri ve tecrübelerini paylaşıyor. Boş vakitlerinde de ki bulabilirse ikinci kitabını yazıyor. Yarışmadayken başkalarının ne yaptığını görmediğim için sadece kendime odaklandım diyerek de işin sırrını veriyor. Son olarak Kristin, herkes zorluklarla karşı karşıya. Ancak kendinize inanmak ve konfor bölgesinden çıkmak bu zorlukların üstesinden gelmek için ilk adımdır diyor. Hiçbir zaman hiçbir şeyde iyi olmadıklarını düşünen özgüvensizler. Belki de sorun tam olarak fazla düşünmek. Belki de yaptığınız şey o kadar da kötü değildir. Etraftaki her şeye, her düşünceye açık olun. İnsanların fikirlerini dinleyin. Belki de yapamayacağınızı düşündüğünüz şeyler o kadar da zor değildir. Belki de yapanların sizden bir fazlası yoktur. Bitirmeden önce Dünya Sağlık Örgütü 2023 verilerine göre küresel olarak 1 milyar insanın önlenebilecek veya çözülmemiş bir görme bozukluğu var. Her yıl 3 Aralık Dünya Engelliler Günü olarak kutlanıyor. Bizde ise Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı resmi verilerine göre ise 1 milyon 39 bin kişi görme sorunları yaşamaktadır. Ki kayıt dışı veriler de eklendiğinde bilanço daha da artıyor. Bir uyarı da ebeveynlere, telefon ve tablet kullanımının yaygınlığı nedeniyle dünya genelinde göz sorunları her geçen gün daha da artıyor. Önünü almak adına teknolojik aletlerin kullanım süresine bir kota konulmalı. Bu da başka bir videonun konusu olsun.